Özeti şu galiba, başlangıçta tesadüf, yapmaya başladıktan sonra ne yaptığımın ya da sinemanın bir insana ya da hayata nasıl bir olanak sağladığını fark ettim. Böyle iki aşama oldu. Bu ikinci söylediğim Masumiyetten sonra oldu. Yani iki film çektikten sonra aslında sinemayla hakiki ilişkilerimi kurmaya başladım. Ama başlangıcı pek çok insanın hayatındaki tesadüflerle, bir sinemacı olma düşüncesi yoktu. Hatta sinema benim için olabilecek en uzaklıktaki bir işti. Ama işte insan hayatı öyledir bazen, olayların gidişi, bazı insanlarla tanışmalar, ki bu benim hayatımda Zeki Ökten'le tesadüfen bir tanışmanın arkasından oldu. Şey biraz daha net bir şey söyleyecek olursam aslında edebiyattır beni sinemaya getiren şey. Yani sinemada bugün yaptığım ya da aradığım şeyin kaynağı olarak söylüyorum bunu, edebiyattır. Edebiyatın bana sordurduğu sorulardır. O güne kadar işte gördüğüm, bildiğim hayatın anlamı üzerine ilk kuşkularımı, ilk düşüncelerimin oluşmasını sağlayan şey olarak edebiyattan bahsediyorum. Oradaki insanın kendini ifade etme isteğinin sonucu, işte demin dediğim tesadüflerin arkasından sinema olarak karşılık buldu. Pek çok insan gibi, işte Türkiye'de belli bir yaşa gelen pek çok insan gibi ben ne yapacağım, ne iş yapacağım gibi soruların, arayışlarının arkasından işte 80 ben başka bir iş yapıyordum. Aslında sinemayla bir iş olarak bir ilişkim olmadı ama 85 yıllarında bu edebiyatın bende uyandırdığı duygular sonucu bazı öyküler yazmıştım. Bu öykülerimi daha sonra sinema öyküsü olabileceğini düşündüm. Bunları göstermek için Zeki Ökten'le tesadüf bir tanışmamız oldu. Bu tanışmanın arkasından spesifik bir konuda bir film çekiyordu Zeki Ökten. Daha doğrusu bir film çekmeye hazırlanıyordu. O filmde böyle danışman gibi, benim geçmişte yaşadığım bazı olaylar üzerine bir danışman gibi, bir gözlemci gibi beni aldı. Sonrasında aslında sinemadan çok hoşlanmadım ve ilgim de koptu. Ama sonra tekrar başka tesadüflerin sonucu tekrar başladım. Zaten iş aradığım bir dönemdi. Yani işportacılık yapıyordum o dönemde. Bu işi de yapabilirim şeyi oldu. Asistanlığın aslında başlangıcı buydu. Yoksa sinema yapacağım gibi bir dertle ya da öyle bir manevi bir bağla gelmedim sinemaya. Zaten 9 yıl boyunca asistanlık yaptım. Bunun içerisinde 2 ya da 3 defa 1,5-2'şer senelik sürelerle ayrılıp gittim ya. Ben bu işi yapmam, bu iş bir tuhaf diyerek. Yani onun da özetini şöyle söyleyebilirim. Çok hoşlanmadım aslında, yani sinemadan da çok hoşlanmadım. Genel olarak sinemacılardan da çok hoşlanmadım. 2 defa böyle bir ara verdim, eski işime döndüm. Sonrasında tekrar, tabii o hayat zor çünkü birçok bakımdan. Sonra tekrar başka tesadüflerle geri döndüm. Ve böyle 8-9 yıl sürdü. İşin inandırıcılığını, teknik olarak gerektiren güce sahip olmanın disiplini, bir yönetmenliğin aynı zamanda da insan olmakla ilgili ahlaki bir derdi olduğunu, namuslu olmakla, ne yaptığına inanmakla ilgili bir dertte olduğunu öğrenmem, fark etmem açısından Zeki Ökten'le başladı. Bunu dediğiniz gibi Ferdi Tayfur'da da gördüm. Yani insanların ne çektiği falan çok önemli değil ama
yaptığı işte nasıl bir bağ kurduğu, nasıl bir sorumluluk duygusu taşıdığı, bunlar çok önemli şeyler. Yani bunlar sinemada çok konuşulmayan şeyler ama bence işin başında bu vardır. Hiç sevmediğim, genel olarak herkesin aşağıladığı işlerde mesela işte bir tanesi budur. E, Bunları öğrendim. Yani mesela Ferdi Tayfur'un hem yönetmendi hem oyuncuydu. Bir sahne için ne kadar çok debelendiğini, ne kadar çok samimi biçimde uğraştığını gördüm. Yani buna benzer. Yani bugün ülkemize baktığım zaman da en temel, yani bugünkü mutsuzluğun en temel sebeplerinden birinin bu olduğunu gördüm. Yani aynı zamanda bunun hukuki bir sorun da olduğunu, yani bir işi kabul etmişsek samimiyetle o verdiğimiz sözü yerine getirmemiz gerektiği konusunda da bir şey var, bir sorumluluk var. Bunlardı daha çok. Zaten asistanlık dönemimin bana öğrettiği, yani artistik ve sinemasal anlamlar konusunda başka yerlerden beslendiğimi söylüyorum zaten. En başta edebiyat, daha sonra başka ülkelerin yönetmenleri olduğunu genel olarak söylüyorum. Sinemayı başka yerlerden keşfettiğimi ama bu dediğim anlamda teknik becerinin, işte bir ahlaki bir sorun taşımanın, sorumlu bir insan olmanın, az olanakla çok iş yapabilme gücünün öğrendiğim yerde Yeşilçam ve bu asistanlık dönemim oldu. Benim sinemayla esas ilişkim, yani bugünkü savunduğum ve inandığım ilişki Masumiyetten sonra kuruldu. C-Blok ve Masumiyet sırasında sinemanın ne anlama geldiğini çok farkında olan biri değildim. Orada ön plana çıkarılabilecek şey sezgilerdir, duygulardır ve sinemada yine önemli olduğunu düşündüğüm coşku denilen şeydir. Bir şeyi inatla anlatma isteği ya da bir şeyi anlatma isteğini yüksek ve coşkun bir biçimde yaşama arzusu. Masumiyetin gücü de bence burada zaten. Sonraki Masumiyetten sonra belki bazı insanlar fark etmiştir, hem bir yönetmen tavrı olarak hem de bir anlam arayış açısından Masumiyet filminin içeriğinden de biçiminden de uzaklaştığım bence ortada. Ama her filmin bir gücü vardır. Bence Masumiyet'in gücü de orada. Hayat duygusunun sezgilerle ve duygularla ön plana çıkarabilmesindedir. Onun dışında düşünce ya da entelektüel bir güç olarak çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten o sorduğunuz sorunun da ilişkili olarak şeyi düşündüğüm zaman Masumiyet filminin nasıl ortaya çıktığını, bu böyle olduğu biraz anlaşılıyor. Çünkü bu filmin hikayesi, yani bu filmin başlangıcını oluşturan işte o Haluk Bilginer'in Kır'da anlattığı sahnedir. Ben ilk önce o sahneyi yazmıştım. Daha ortada bir fikir yokken, bir öykü yokken, bir senaryo yokken sadece monolog halinde o vardı. Böyle 5-6 sayfalık bir monologtu. Bir mektup gibi yazılmış. Hatta birkaç arkadaşımı okuduğum zaman böyle garip bir tepki alıyordum. İşte kimisinin aşk duyguları yüceliyordu, kimisinin gözleri doluyordu. İşte oradaki fedakarlık, işte kendini aşk uğruna feda etme arzusu filan, bunlar etkileyici şey olarak gözüme çarpıyordu. Sonra o monoloğa bir öykü yazmayı tasarladım. Ve gerçekten de işte bir takım bölük pörçük kendi hayatımdan, gözlemlerimden çıkan şeyleri birleştirerek o monoloğa, o uzun monoloğa bir öykü yazdım. Hatta iki ayrı öykümü o monoloğun önünde ve arkasında birleştirdim falan. Bu tip böyle çok biraz ifadesi diğer filmlerimde olduğu kadar net olmayan bir çaba oldu. İşte sezgilerle ve duyguların ön plana çıkartılarak ilerleyen bir çabaydı bu.
Ve en sonunda senaryo yazıldı. Yani böyle hem kendi biyografimde hem başka filmlerde çok sık görülmeyen bir şeydi. Yani işportacılık döneminde İstanbul'un kenar semtlerinden birinde uzaktan gözlediğim bir kızı hayal etmekle başladı aslında o monolog da oradan çıktı. Onun da kaynağı aslında bir yüzdür. Yani biraz böyle şeyi olmayan, işte o Haluk Bilginer'in anlattığı, tarif ettiği kızdır aslında. Çıkış noktası da odur. Yani sonuçta bir gözlemin üzerinden bir insanın yüzünün ya da yüzündeki ifadenin bir başkasında uyandırdığı şeydir. Başlangıcı buydu. Filmin bitirişine kadar ki bütün süreçte böyle aslında düşüncenin, bilinenden çok bilinmeyenin, sezgilerin ön plana çıkararak oluşan bir film oldu. Belki uyandırdığı şey de bu oldu. Çünkü daha sonraki filmlerimde de bu kolaylıkla söylenebilir. Daha soğuk, daha mesafeli, masumiyet kadar insanların üstüne gitmeyen, insanları yani seyirciyi tamamlayarak oluşabilecek hikayelere yöneldim. İşte bunun da en noktası Yazgı ve Bekleme Odası'dır. O yüzden belki şimdi ikincisini çekmekle yani o Haluk Bilginer'in Kırda anlattığı hikayeyi çalışıyorum şimdi. Onu çekeceğim. Bundan sonraki bir ya da ikinci projem o olacak. Ama o proje dahil, bundan sonra hiçbir projemin de pek masumiyet gibi olacağını pek sanmıyorum. Hem yaklaşım olarak hem düşünce olarak. Şimdi bunun iki sebebi var. Birincisi, bana göre C-Block'ta başarısız bir oyuncu yönetimi gösterdiğimi düşünmemdir. Yani C-Block filminde bütün olarak, bunu oyuncularla ilgili bir sorun değil bu, benimle ilgili bir sorun. Oyunculuk kısmı ile ilgili ve oyunculuğu tamamlayan diyaloglar ve olay yazma yeteneği olarak bence başarısız bir filmdi C-Block. Bu başarısızlığı görmem ve bunu sorun etmemin arkasından gelen bir şey olabilir bu, birincisi. İkincisi de benim öyle hani sinema eğitimini görmüş ya da sinema yaparken eğitime inanan birisi değilim. Bu geçmişte de böyle değildi, bugün de böyle değil ve bundan sonra da sanırım olmayacak. Çünkü bu konuda sinema üzerine bazı fikirlerim değişti zamanla ama bu konudaki fikrim hiç değişmedi. Burada özel olarak bir şeyim yok benim. Tek bildiğim şu, ben bunu gündelik hayattaki insan ilişkilerine benzeterek ele aldığım bir konu bu. İnsanlar nasıl konuşur, hangi davranışlarda bulunur? Çünkü eğitimli bir oyunculuk anlayışı, sebep-sonuç ilişkilerini daha ön plana çıkartarak gerçekleşen bir ilişki. Oysa hayata tanıklık ettiğinizde, özellikle gözlediğinizde bunların pek böyle olmadığını görürsünüz ve ben bunların üzerine gitmeye karar verdim. Bunları aramaya başladım. Böyle her şeyin bir nedeni olan jestler, diyaloglar ya da durumlar değil de tıpkı hayat gibi nedensiz bir yere oturtmaya çalıştım. Buna öykü yazarken filan bir neden-sonuç ilişkisi önemli olabilir ama bu anları yaratırken, o gerçeklik duygusunu yaratırken bunların böyle olduğuna pek inanmıyorum. Dolayısıyla oyuncularla ilişkiye hiçbir zaman bir yönetmen, oyuncu, şu bu gibi kimliklerin şunun bunun ön plana çıktığı bir ilişki olarak bakmadım. Tıpkı hayatta eşimle, dostumla, arkadaşımla, karımla ilişkilerdeki gibi bir bakış elde etmeye çalıştım. Tabii bunların önünde dediğiniz o yüz meselesi var. Ben bunun sinemanın en büyük olanaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü
tiyatroda ya da işte böyle verili bir zamanda ve tek anda bu tip şeyleri gerçekleştirmek çalışırken oyunculuk dediğimiz yetenek gerekli olabilir ama sinema öyle değil. Sinema tamamen çağrışım ve bir duygu uyandırma sanatıdır. Bir yüzü, mesela son derece karaktersiz bir adamın, son derece kişiliksiz ve yani gündelik hayatta beş para etmeyecek bir adamın işte Allah vergisi bir yüzünü kalkıp da tam tersi bir biçimde vermek mümkündür. Bu sinemanın sahip olduğu ve diğer sanatlarda işte biraz resimle şey yapabilir ama yani özellikle tiyatro ile karşılaştırarak söylemek istiyorum bunu. En büyük olanaklardan bir tanesidir. Ben kendimce bunu keşfettim ve bunun üzerine gittim. Zaten son derece hem profesyonellerden hem sokaktan son derece riskli insanlarla çalışabilme gücü bulmamın da sebebi biraz budur. Şimdi bunu küçümsemek şeyi hani bu oyuncu yönetmen ilişkisinin buradaki gerekli olan eğitim meselesine ya da çalışmayı küçümsemek açısından demiyorum. Ben çalışmanın meselenin bel kemiği olduğunu düşünüyorum ama bu üç oyuncu ve diğer oyuncuları ve ondan sonra çalıştığım hiçbir oyuncuyla mesela ben bir iki görüşme dışında ne senaryonun üzerinden bile konuştuğumu çok hatırlamıyorum. Ön çalışma, diyalog okuma, o tip şeyler hiçbir şekilde yapmadık. Mesela ben Güven Kıraç'ın oyuncu olduğunu bilmiyordum. Bir televizyonda bir reklamda görmüştüm. Ya bu çocuğu nasıl bulacağım derken böyle tesadüf bir arkadaşın yanında gördüm ve o anda ona teklif ettim. Ve filme hiçbir ön çalışma yapmadık. Yani ne oynayacak, nasıl oynayacak. Bu yüzden de zaten film bitene kadar aslında oyuncuların gözünde söylenenlerin tam tersine çok güvenilir biri olmadığımı da söylemeliyim. Yani kuşku uyandıran, ya bu adam yapabilir mi bu işi falan gibi haklı bir kuşkuyu da uyandırdığımı da biliyorum ama o tip bir rasyonel yaklaşım da bana iyi gelmiyor. Haluk Bilginer'inki de aynı şekilde oldu. Hatta Haluk Bilginer'in rolünü son ana kadar orada enişteyi oynayan sonradan vefat etti Ajdan Aktuğ vardı. Çünkü yüz aradığım için bulamıyordum. Haluk Bilginer'i yüzünü çok tanımıyordum ama fotoğraflarından filan gayet bakımlı bir yüzdü. İşte genellikle başka roller oynadığı için insan yine de biraz korkuyordu. Bir şey vardı hani bir şeyin tersinden yola çıkmak da bir yaklaşım olabilir. Ben ki çoğu kez bunu seçerim. Hem sürprizli ve heyecanlı işin eğlence yanında tamamlaması için ama yine de tabii öyle çok kolay olmuyordu. Yani o filmdeki tip öyle çok kolay çıkmadı. Yani hem tekstin hem Haluk Bilginer'in gözlem gücünün ve ki çok ummuyordum aslında. Ve işin içine girdikçe ki çok kısa bir zamanda çektik biz onu. Yani Türk ve dünya sineması için inanılmayacak kısa bir zamanda çektik. Ama demek ki zaman, şu bu falan bu tip şeylerin ya da teknik katkısının da görece olduğunu da bir anlamda ortaya çıktı. Son anda verilmiş bir karardır o Haluk Bilginer'in ki Derya Alabora için de öyle oldu. O da uymuyordu şeye, yani klasik anlamda. O role örtüşmeyen bir kişiliği, hayatı ve yüzü vardı aslında. Zaten o rol için o ara Güllü diye bir şarkıcı vardı. Böyle biraz onu oynatabilir miyim falan diye de düşünüyordum. Hatta Derya Alabora da oyuncu arıyordu benim için, o rol için ya da. Ama sonra işte her şeyin rasyonel ya da işte o eğitimin gerektirdiği neden sonuç gibi mantıklı yaklaşımlarla olamayacağına dair güçlü bir sezgim vardır. Onun üzerine giderek sonuçta bu oyuncular şey yaptık. Ve bence de son derece de iyi oldu. Hem onlar adına hem film adına işte zaman içerisinde daha iyi çıkıyor bazı şeyler. Kalıcı
olmuş, kalıcı olduğuna inandığım bir sonuç çıktı galiba. Ama bu şeydir, ondan sonraki filmlerinde de sürdü. Hiç olmayacak insanlara, olmayacak rollerde ısrar ettim. Çok korkarak yaptığım şeyler de oldu. Bunu genel beğeni ya da onaylanma açısından söylemiyorum ama kendi vicdanım, kendi inancım açısından da galiba bu da bir yol yani. Sevmediğim doğru. Yani bunun şey değil, film çekimiyle de ilgisi yok. Yani insan ilişkilerinde çok, insan ilişkilerinden çok hoşlanan biri olmadığım için böyle bu. Tabii daha ideal, yani insan ilişkileri adına daha ideal ortamlar olsa böyle düşünmem. Ama sinema, insanların gerçekte farklı beklentileri olan ama ifade ederken de tam tersini ifade ettikleri için üstünde ağır yükler bulunan son derece sorumlu bir şey ve kişilik yapıma da oldukça uzak benim. Bu söylediğim şeyler de biraz o yüzden. Çünkü onu da anlıyorum. İnsanların kendi efsanelerini kurmak için işte kişisel tatminlerini gerçekleştirmek için yer aldığı ama ifade ederken de tabii bunlar asla böyle ifade edilmiyor. Büyük bir fedakarlık falan filan gibi demagojilerle ifade edildiği için bu beni tabii bunu anlayan biri olarak tabii ki biraz rahatsızlık duyduğum ortada. Filmi kısa sürmesi, çekimlerinin kısa sürmesi ise ben elimden geldiği kadar işte kim olduğunu, kaç para ettiğini, işte bir sahnenin neye kadarını, yani bunları uzun uzun düşünen, bir de hayat olarak da mümkün olan az olanaklarla yetinip böyle fazla müsriflik, işte şu gibi, yani fazla olanaktan, fazla özgürlükten kısacası biraz rahatsızlık duyan biriyim. Bir işi böyle yapabiliyorsam böyle yaparım gibi bir şeyin sonucu onlar. Yoksa bir filmin, bu çok yanlış ifade edilen bir şey. Bir filmin 14 günde, 2 haftayla, 3 haftayla çekilmesinde, 6 hafta çekilmesinde prodüksiyon olarak gerçekten çok şey yok. Yani bir film çekmek için ortaya çıkmışsanız prodüktör olarak, ki işte işin o kısmıyla ilgili bir şey ifade ediyorum. Bunu yani filmin 2 hafta daha fazla çekmek prodüksiyonun yüzde bilmem kaçıdır yani. Öyle çok önemli bir parada değildir. O yüzden bunların onlarla ilgisi yok. Tutumlu olmakla ilgisi var. İşte demin dediğim gibi bir kişiliğe sahip olmamla ilgisi var. Yoksa rahatça bir filmi önlem alarak 2 ayda ya da 5 ayda da çekebilirim. Bu o kadar sorun olmaz benim için. Gözüm oraya takıldı, şey galiba, kaset mi bitiyor? Hı hı. Bazen şeyi hatırlarım hep. Böyle gece yarısı işte 15-20 kişi böyle deli gibi bir şeyle grup, bir deliler topluluğu gibi bir grup, böyle ışıklar yakmışlar. Kendi kendilerine çocuk gibi oynuyorlar, abuk sabuk şey, yani dışarıdan hiçbir şey mantık içermeyen, hiçbir şey anlaşılmayan ve bazen o bizi izleyen insanların yüzünden kendimizi görüyordum. Ya bunlar deli mi falan gibi böyle bir küçümseme, bir şey vardı. O beni çok hep dikkatimi çekmiştir. Hala da öyle çekiyor. Mesela bunu pek fazla arkadaşlarla çok fazla paylaşamadığım bir şeydir. Çünkü sinemanın böyle tuhaf bir yanı var. Çok abartıyor insanlar kendilerini. Çok fazla önemsiyorlar. Çok fazla önemli bir iş yaptıklarını mı düşünüyorlar artık, bilemiyorum onu da. Bu benim çok ilgimi çekiyordu. Yani böyle tuhaf bir eğlence duygusuyla bir yabancılık duygusu şeyi. Yani ama tabii benim peşinde olduğum şey burada bu işin
bir anlam yaratabilme olanağını bize mucizevi bir şekilde vermesi. Yani o insanların gözünde küçümsenen işte o tuhaf durumların arkasından bir gün o her şeyi birleştirdiğinizde, her şeyi temizleyip fazlalıkları attığınızda ortaya çıkaran işte bir filmin gücü. Herkesin bilip de anlatamadığı, diline gelmeyi bir şey, diline gelemeyen şeyleri anlatma gücü verişi. Tabii bunu biraz da şunun için söyledim. Hani ya böyle düşünüyorsan sinemadan alıp veremediğim var gibi bir soru da insanın aklına gelir. Evet, benim sinemadan alıp veremediğim şey bu işte. Bütün bunların ötesinde o kötü yanları, aşağılık yanları, şunlar bunlar hepsini geçtikten sonra hayat hakkında bir meseleyi ortaya koyabilme gücünü bize bağışlaması. Öbür tarafıyla çok aslında meşgul de olmuyorum. Film bitince ben her şeyi unuturum. Her şeyi affederim, her şeyi, iyi şeyleri de unuturum yalnız. Böyle büyük fedakarlıkları da unuturum, kötü şeyleri de unuturum. O yüzden filmlere dair çok fazla şey hatırlamıyorum aslında. Valla anlamına ilişkin çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Demin de söyledim. Yani ben sinemanın anlamını sinemaya bu filmden sonra özellikle keşfettim. Bu daha çok sezgiler ve gözlemler ve bir takım duygular üzerine yapılmış bir filmdir. Şimdi bunu da benim bir eleştirmen gibi ya da bir başkası gibi okuyup da anlamlar çıkarmam çok doğru değil ama hayattan süzdüklerimi anlatmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Yani yanlış anlaşılmasın, gerçi anlaşılabilir de yani o önemli değil ama böyle aklıma da geliyor. Sanırım şey biraz şuradan, bu yüklenen anlam. Bu ülkede insanın zayıf yanına, kötü yanına çok fazla ilgi duymuyor. Ve en başta kendileri olmak üzere diğer insanlara, toplumuna daha ideolojik, daha öğretili, daha verili olarak bakıyor. Tabii diğer taraftan da insan içinden kim olduğunu, kaç para ettiğini bilir. Sanırım bu filmde insanların buldukları ve iyi ifade edemedikleri, böyle kaba bir övgüyle, kaba bir coşkuyla ifade ettikleri şey de sanırım bu. Burada işte Uğur'un Bekir ya da işte Yusuf'un Uğur karşısındaki düştüğü zayıf durumu. Yani bu basit bir şeydir. Yani aşık olan herkesin zayıf yanı öne çıkar. Yani ilgi duymak bir defa bir zafiyetin başlangıcıdır. Bu insan ilişkilerinin en temel esaslarından biridir. Yani en temel durumlarından biridir. Ama bu neden böyle? Sanki insanlar bunun farkında değilmiş, bunu bilmiyorlarmış gibi bir şeye giriyorlar. Bunu da ben çok anlamıyorum. Çünkü bu film o bakımdan çok büyük şeyler söylemiyor. Yani çok sıradan ve herkesin görebileceği şeyleri anlatan bir film. Ele alınışı itibariyle meselelerin tamam bir farklılık olabilir. Gerçeklik duygusuyla ilgili de bir farklılık olabilir. Ama bu da biraz kendimizde aramamız gereken bir sorun. Bu bence demin söylediğim gibi insanı zayıf yanlarına, kötü yanlarına daha gerçek, daha sahici olsa da çok fazla ilgi duymamamızla ilgili bir sorun. Yani bizi iyi bir dünyaya illa iyiliğin ya da güzel şeylerin götürülebileceği gibi budalaca bir inancın da sonucu. Oysa güzel bir dünyaya bize kötü şeyler de iyi şeylerden daha fazla götürebilir. Yani günahlarımız da bizi cennete götürebilir. Ama işte diyorum ya pişmanlık duygusu, itiraf etme duygusu, zayıf yanlarını gösterme gücü olan bir toplum değiliz biz. Sanırım biraz insanların masumiyetten aldıkları etki biraz bu. Onlar adına mı bir şey itiraf ediyor
Bilemiyorum, ben de şaşırıyorum açıkçası. Yok, benim bildiğim böyle bir şey yok yani. Eğer böyle bir şey varsa da ben bunun farkında değilim yani nasıl göründüğümü bilmediğim için. Ee, Üstelik her şeyi gayet sakin, mesafeli yapmaya çalıştığımın da ortada olduğunu düşünüyorum. Yani e, benim en kıyıcı hikayem bence itiraftır, itiraf filmidir. Onu bile büyük bir mesafeyle, sakinlikle ve sağduyuyla anlattığımı düşünüyorum. Diğer projelerim ki daha fazla bu duyguya sahip. Benim öyle bir öç alma, öyle bir şeyim yok. Öyle bir şey hissetmiyorum da. Aksine bu konularda da son derece şey biriyimdir, zayıf biriyim, ikinci değilimdir. Çok kızgınımdır, öfkeliyimdir ama kızgınlık ve öfke şeydir, çok dış ve çabuk gelip geçen, çabuk yatışan duygulardır. Ama kinci asla değilim. Yani affedici yanım da çok güçlüdür. Bir de sinema gibi özellikle Masumiyet'ten sonra işte bize o sinemanın bağışladığı meseleleri kalkıp da söylediklerimiz gibi şeylere alet etmem yani. Kabul etmeyen, zayıf yanlarını gizleyen, itiraf etmeyen, pişmanlık duygusunu yaşamayan ve sahip olmadıkları bir güce oynayan bir toplum, bir dünya olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu böyle düşünüp de bunun esiri olmadan insanın zayıf yanlarını, kötü yanlarını ortaya koymak bence öfkeli bir davranış demek çok doğru değil buna. Bu hakikatin peşinde olmaktır. Gerçekle ilgili sadece bir sorununuz olmaktır. Böyle miyim değil mi onu da bilmiyorum ama yapmaya çalıştığım şey bu. Bunu yaparken de bunu rahatlıkla ifade edebildiğim için belki insanlara böyle düşündürtüyor olabilir bunlar ama kesinlikle dediğiniz gibi bir duygum yok. Yani sinemanın çok üstte yani yüksek ve soğuk bir yerde durduğunu düşünmek zorundayız bence. Yani sinema benim için öyle bir yerde duruyor. Hiç aşağı inip gündelik olanla muhatap olmayacak, gündelik olanla karıştırılacak kadar basit değil. Bize bu olanağı veren şeyler de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani düşüncenin, işte felsefenin, sanatın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu düşünen biri olarak da bunu uygulamaya çalışıyorum. Ama demin dediğim gibi bu kolay ve kestirme bir şey olabilir, bir tanım olabilir. En başta roman yazma fikriyle başladım. Yani sanatla ilişkimin şeyi buydu. Başlangıcı buydu. Zaten edebiyat olduğunu söylemiştim. Suç ve Ceza'nın devamını yazarak başladım 18 yaşındayken. Ama bugüne kadar öyle bir yeteneğimi de görmüş değilim. Fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde, soyut düzeyde çok iyi bir romancı olabilirim diye düşünüyorum ama pratikte olarak hala bunun ipuçlarını göremedim kendimde. Ben çok bakkal, marangoz ya da köylü gördüm. Benim kurgu yeteneğimin, benim öykü anlatma yeteneğimin ya da şey kurma, ne derler ona, işte yani polisiye anlamda bile bir şey kurma, komplo kurma yeteneğinden utanç duyduğum çok bakkallar, köylüler gördüm. Yani bu bir şey, bunu biraz sahip olmak bir roman yazabileceğimiz anlamına gelmez. Romancı demek, düşündüklerini aynı zamanda yazıya dökebilen kişi demektir. Ben daha henüz öyle bir yanımı göremedim.